Merhaba Kadınlar Sitesi üyeleri. Ben örgü admini Hatice. Bugün sizlerle baloncuk süslemeli, yuvarlak yakalı bir bebek yeleği yapacağız arkadaşlar. Ben her zamanki gibi önünün birini ördüm ve hazırladım. İkinci önü ve arkayı da beraberce öreceğiz sizlerle. Şöyle ilik yerlerimi de ayarladım arkadaşlar. 5 tane ilik yeri hazırladım. 5 tane ilik açacağız bu yeleğimize. Bu yeleği örerken arkadaşlar Nako'nun Astra bebe yünü ve 3,5 numara da şiş kullanacağız. Şimdi bu önü 41 ilmek olarak başladım arkadaşlar. Örneğimiz 6 ilmekten oluşuyor. Şurada 5 ilmek haraşo ve bir tane düz ilmek var. Altı ve katları diye ayarlayacağız. Artı bir de şurada 5 ilmekte haraşo olarak ön patımız var. O şekilde ayarlayacağız arkadaşlar ilmeklerimizi. Bu ön 41 ilmek. Tahminen 2 yaşındaki çocuğa rahatlıkla olabilecek bir yelek olacak. Şimdi yeleğimize beraberce başlayalım. Ben her zamanki gibi alt başlama ipini yine 2 katlı olarak yapacağım. Şu şekilde ayarladım. 41 ilmek için yeterlidir bize. Ve başlıyorum ilmeklerimi atmaya. Hepimize kolay gelsin. 2 tane şişimin üzerine atacağım yine. Şöyle 2 katlı ayarladığım başlama ipini sol işaret parmağımın üzerine halka yaptım. Ve buradan şişlerimi geçirdim. Üzerine de ördüğüm ipi atıyorum ve ilmek çıkardım. Bir tane düz olarak başladım. Bir tane şöyle arka taraftan bir düz, bir de arka taraftan ilmeklerimi atıyorum arkadaşlar. Şöyle sürekli bu sol işaret parmağımızla 2 katlı yaptığımız başlama ipine yön vereceğiz. Bu şekilde başlayacağız. Bir arka tarafından, bir ön tarafından 2 katlı ipten örüyoruz arkadaşlar. Oldukça bakın sıkı başlıyorum. Ne kadar sıkı başlarsanız o kadar güzel olacaktır başlaması. Bu şekilde başlayamayanlar bildikleri gibi de başlayabilirler arkadaşlar. Düzlüğe başlayabilirsiniz. Bu yeleğin kenarına oya yapmayacağım. Oya yapmayacağım için de bu şekilde başlamayı tercih ettim yine. İsteyen istediği gibi de başlayabilir arkadaşlar. Hepsi olacaktır. Şöyle ben ilmeklerimi saymak istiyorum. 41 ilmeğe başladım. Şişin bir tanesini çıkartıp örmeye başlıyorum arkadaşlar. Şurada ön pat için 5 ilmek haraşomuzu örüyoruz. 2. Şişimizi sağdan sola doğru takıp ilmeğin ön tarafından üzerine ipi attım ve ördüm. 3 4 ve 5. 5 tane haraşo ördüm. İpi arkaya attım. Bir tane düz ilmek örüyorum arkadaşlar. Soldan sağa doğru taktım. Üzerine ipi attım ve ilmeği çıkarttım. Arada yine 5 tane haraşo öreceğim. Sağdan sola doğru şişe takıyorum. İlmeğin ön tarafından örüyorum. Üzerine de ipi attım ve ördüm. Bu şekilde 5 haraşo bir düz olarak örüyoruz arkadaşlar ilmeklerimizi. İlk başladığınız sırada ilmeklerinizi sayarsanız bir daha saymanıza hiç gerek kalmayacaktır. Zaten hep aynı şekilde devam edecek. Arada bu baloncukları yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 ve 5. 5 tane haraşo ördüm. İpimi arkaya attım. Bir tane düz ördüm. Tekrar 5 ilmek haraşo. İpi arkaya atıp bir tane de düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar 5 haraşo bir düz olarak ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. 3 4 ve 5. Kenarda da yine 5 tane haraşom var.
Onları örüyorum. Ben her zaman kenar ilmeklerimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Kenarın düzgün olması için. Şöyle son ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın şöyle göstereyim. Kenarları bu şekilde düzgün olmasını istiyorsanız düz olarak örün. İsterseniz tırtıklı olmasını istiyorsanız haraşo olarak da örebilirsiniz. Ben her zaman düz olarak örüyorum. Örgünün arka tarafına hep ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Komple bütün ilmeklerimizi ters örerek başa kadar gidiyorum. Bir de şöyle bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Genelde hani ipiniz hangi marka, şiş numaranız hangi diye sorular geliyor. Bunu arkadaşlar videonun açıklama bölümüne yazıyorum. Başlığın yanında mesela buna baloncuklu haraşo örülen baloncuklu yelek diye yazacağım. Onun yanında başlığın yanında küçük bir üçgen var arkadaşlar. O üçgene tıkladığınızda o video ile ilgili gerekli açıklamayı yazıyorum. Ne kadar ip kullandığımı, kaç gram ip gittiğimi, ipinin markasını, şiş numaramı, oraya hepsini açıklama bölümüne yazıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Orası da size yardımcı olacaktır. Bütün videolarımda var arkadaşlar açıklama bölümü. Bütün ilmeklerimizi ters örerek başa kadar gidiyoruz. Yine son ilmeği düz olarak örüyorum. İpi arkaya attım. Soldan sağa doğru şişimi takıp düz olarak ördüm ve döndüm. Tekrar örgünün ön yüzünde 5 haraşo, bir düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Şu anda daha baloncuk yapmayacağım. 2 3 4 diş haraşo ördükten sonra arkadaşlar ilk baloncuğumu yapacağım. Şu anda ikinci haraşoyu örüyorum. 5 ilmek haraşo, bir düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Yine ipimi arkaya attım. Bir düz. 5 tane de haraşo örüyoruz arkadaşlar arada. Şöyle göstereyim bakın. İkinci diş haraşo oluyor. Bu şekilde arkadaşlar 4 diş haraşo örelim. Şu baloncukları yaparken de ben size tekrar göstereceğim. Şöyle 4 diş haraşomuzu ördük arkadaşlar. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. 5. diş haraşomu yapacağım ve baloncuklarımı yapacağım arkadaşlar. Şimdi burada kenarda burası ön pat arkadaşlar. Buradaki 5 ilmek haraşomu örüyorum. Burada da zaten buraya da ön patın çizgisi. Buraya hiç örnek yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi buradan 5 ilmek haraşomu örüyorum yine. Burada bir tane düzüm var. Ön patın düz çizgisi. Buraya da hiçbir zaman örnek yapmayacağım. Tekrar 5 haraşomu ördüm. Beş ilmek haraşomu ördüm. Şurada şöyle göstereyim. Bu birinci düz çizgi, bu ikinci düz çizgi. İkinci düz çizgiye baloncuk yapacağız. İpi arkaya attım. Aynı düz örer gibi arkadaşlar. Soldan sağa doğru şişimi taktım. Üzerine ipi attım. Bir ilmek çıkarttım. Ördüğüm ilmeği şişten çıkartmıyorum. Soldaki şişimde hala ilmek duruyor. İpi öne alıp bir tur sağdaki şişe sarıyorum. İlmeklerim 2 oldu arkadaşlar. İkinci ilmeğim oldu. Tekrar aynı ilmekten düz olarak bir ilmek daha örüyorum ve çıkardım. 3 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Hala soldaki şişte ilmek duruyor. Çıkartmadım. Tekrar bu ipi, ördüğüm ipi sağdaki şişime bir tur daha sardım. 4. ilmek oldu. Aynı ilmekten bir ilmek daha örüyorum. 5 oldu arkadaşlar. Şu anda bakın bir ilmekten 5 ilmek yaptım. 7 ilmek yapacağız. Tekrar şişime bir kez daha doladım. 6 oldu. Aynı ilmekten bir tane daha düz olarak örüyorum. Şu anda 7 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Artık soldaki ilmeği bırakabilirim. Bir ilmekten 7 tane ilmek çıkarttım. Bunu daha sonra tekrar göstereceğim. Şimdi bu çıkarttığımız 7 ilmeği örüyoruz sadece. Örgünün arka tarafında ters olarak öreceğiz. Örgünün ön tarafında düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Sadece bu arttırdığım 7 ilmeği örüyoruz. Başka ilmek örmeyeceğiz şu anda. Baloncuğu yapıyoruz. Bu 7 ince ilmeği de son ilmeği de düz olarak örelim. Kenarları düzgün olsun arkadaşlar. Döndüm. Sadece bu 7 ilmeği örüyorum. Tekrar. İlk ilmeği örmeden aldım. Şu anda örgünün ön yüzündeyim. Düz olarak örüyorum. Soldan sağa doğru şişimi taktım. 7 ilmeği de düz olarak örüyorum. 6 sıra öreceğiz arkadaşlar burayı. Bu 7 ilmeği
6 sıra baloncuk olarak öreceğim. Döndüm tekrar. Sadece baloncuğu örüyorum. Başka hiçbir tarafa geçmedim. Devam ediyorum. Örgünün arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimiz duruyor. Sadece şu baloncuk yapacağımız 7 ilmeği. Bir ilmekten 7 ilmek çıkardım. O 7 ilmeği örüyorum sadece şu anda. O ilmek çıkartmayı tekrar tekrar göstereceğim arkadaşlar ben size. Örgünün ön yüzünde düz olarak, arka yüzünde ters olarak örüyoruz. 6 sıra öreceğiz. Beşinci sıra oldu. Döndüm. Örgünün örgünün ön yüzünde son olarak düz olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir tığdan yardım alacağız arkadaşlar. Bir tane tığ alalım kendimize. Bu baloncuk olarak ördüğüm 7 ilmeği şişten çıkartıyorum. Ve tığa takıyorum. İsterseniz bu son sırayı tığla da örebilirsiniz. Onu da göstereyim ben size. Şimdi bu 7 ilmeği tığa aldım arkadaşlar. Şöyle ördüğüm ipi işaret parmağınızla halka yapın. Tığa bir ilmekmiş gibi geçirin arkadaşlar. Ve bu yaptığınız ilmeği bütün ilmeklerin içinden geçirin. Hemen çekmeyin. Bakın şöyle örgünün başında bir halka oldu. Sonunda bir halka oldu. Bu halkaların ikisini de sağdaki şişe takın. Sonra ilmekleri çekin arkadaşlar. Bütün ilmeklerin geçirdiğinizden emin olun. Şu anda bakın burada 2 tane ilmeğim var. Onu eksilteceğim. Tek ilmeğe düşüreceğim. Çünkü tek ilmek üzerinden yaptık. Baloncukların düzgün durması için hem baştakini hem sondakini aldım. Sadece bu sondakini alırsanız baloncuklar yamuk duruyor arkadaşlar. O yüzden hem başındakini alın hem sonundakini alın ilmeklerin. Onları sonra eksilterek tek ilmeğe düşüreceğiz. Şimdi bu baloncuğu tamamladık. Örmeye devam ediyorum arkadaşlar. 5 ilmek haroşo. Burada bir tane daha direk var. Şimdi yani şuradaki direğe geldim. Bu direğe bu sefer baloncuk yapmayacağım. Bir dahakine ona baloncuk yapacağım. Burayı düz olarak örüp geçiyorum. 5 ilmek daha haraşo ördüm. Şimdi buna zaten dediğim gibi hiç baloncuk yapmayacağız. Bu birinci direk baloncuk yaptığımız bir. İkinciye yapmıyoruz. Üçüncüye. 1, 3 ve 5.'ye yapıyoruz arkadaşlar. Bir dahakine de ikinciye ve dördüncüye yapacağız. Şimdi geldik buraya, tekrar bir tane daha baloncuk yapacağız. Şimdi ipi arkaya attım arkadaşlar. Şu düz ilmekten baloncuk yapıyoruz. Bir tane düz olarak ördüm. Şişten hiç çıkarmıyorum bir ilmeği. İpimi öne aldım. Şişime bir kez daha doladım. İlmekler 2 oldu. Tekrar şöyle kontrol edeyim kamerayı. Bir tane daha düz olarak örüyorum. İlmeklerim bakın 3 tane oldu. Şişime bir kez daha doladım. 4 oldu arkadaşlar ilmekler. Bir tane daha düz olarak örüyorum. Bakın ilmeklerim 5 tane. Bir tane daha doladım, 6 oldu. Son kez düz olarak bir kez daha ördüm ve soldaki şişten ilmeği çıkardım. İlmeklerim 7 tane oldu. Şimdi sadece bu 7 ilmeği örüyorum arkadaşlar yine. Örgünün arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Ön yüzünde düz olarak örüyoruz. Sadece bu 7 ilmeği öreceğiz. Son ilmeğimizi düz olarak örüyoruz ki kenarı düzgün olsun. Döndük tekrar. Şu anda örgünün ön yüzündeyim. 7 ilmeği de düz olarak öreceğim. 6 sıra örüyorum arkadaşlar. Tekrar döndüm. Biraz hani meşakkatli gibi görünebilir ama gerçekten de çok hoş da duruyor. Hatta bunu örerken şu örgüyü beyazdan yapıp da baloncukları renkli renkli yapsaydım da diye düşündüm. Öyle de çok güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yeleğin zeminini istediğiniz bir renk yapıp üzerine de beyaz da özellikle güzel durur. Zemini beyaz yaptığınızı düşünün. Şu baloncukların da rengarenk olduğunu düşünün. Çocukların çok hoşuna gidecek. Çok renkli bir yelek olur arkadaşlar. Öyle de yapabilirsiniz. Sadece bu 7 ilmeği düz olarak örüyorum. 6 sıra öreceğim arkadaşlar.
Şu anda 4. sıramı örüyorum. Tekrar döndüm. Hiç sağa sola geçmiyorum. Sadece örgünün bu baloncuk kısmını örüyorum. Şu anda arkadaşlar 6. son sırayı öreceğim. İsterseniz sağa da örebilirsiniz. Öyle daha kolayınıza gelecek. Hangisi daha kolayınıza gelirse öyle yapın. Ben size göstereyim. Son sırayı düz olarak normal şişe örer gibi tığ örün arkadaşlar. İlmekleri hani şişten çıkartıp tığa geçirmek zor geldiyse şöyle yapabilirsiniz. Son sırayı tığınıza örün. 6. sırayı tığa ördüm. Şu ördüğüm ipi parmağımda halka yaptım. Tığa taktım, sanki normal bir ilmek varmış gibi. Bütün ilmeklerin içinden geçirdim ve çektim. Hemen tamamen çekmeyin. Bakın şurada başında bir halka oldu. Sonunda bir halka oldu. O iki halkayı da sağdaki şişime taktım ve çektim. Toparladım arkadaşlar baloncuğu. İkinci baloncuğumuzu da yaptık. İkinci baloncuk bitti. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada 5 ilmek haraşon var. 5 ilmek haraşoyu örüyorum. Burada bir tane düzüm var. Buraya baloncuk yapmayacağım. Burayı düz olarak ördüm ve geçtim. Şimdi buraya bir tane daha baloncuk yapacağım. İpimi arkaya attım. Aynı düz örer gibi arkadaşlar. Soldan sağa doğru taktım. Bir ilmek ördüm. Soldaki şişten ilmeği çıkartmıyorum. İpi öne aldım. Bir tur sardım şişin üzerine. İlmeklerim 2 oldu. Bir tane daha ördüm. Bakın şöyle. 3 tane ilmeğim var şu anda. Tekrar sardım. Şu anda 4 oldu. Bir tane daha ördüm. Düz olarak ördüm. 5 ilmeğim var. Şuradaki bakın, bir ilmekten 5 ilmek çıkarttım. Şişime bir kez daha doladım. 6 oldu ilmeklerim. Ve son kez 7. ilmeğimi ördüm ve soldaki şişten ilmeği çıkarttım. Hemen geriye doğru döndüm. Sadece bu 7 ilmeği örüyorum. Örgünün arka yüzünde ters olarak, örgünün ön yüzünde düz olarak örüyoruz arkadaşlar. 6 sıra olarak öreceğim. 6 sıra örünce ilmekleri toparlayıp şişime takacağım. Bir sıra ördüm. İkinci sırayı örüyorum. Örgün ön yüzündeyim. Ters olarak örüyorum. Döndüm tekrar. Bu şekilde arkadaşlar 7 ilmeği 6 sıra olarak örelim. Bakın şuradaki baloncuklarımız. Dördüncü kez ördüm. Döndüm. Son kez, 6. ve son kez bir kez daha düz olarak örüyorum. Şimdi şişle ördük, düz olarak ördük. Bu 7 ilmeği şişten çıkartıyorum. Dediğim gibi son sırayı isterseniz tığla örebilirsiniz. Ben ikisini de göstereyim. Hangisi kolayınıza gelirse öyle örün. Bu ilmekleri tığa topluyorum. 7 ilmeği tığa aldım. Şöyle ördüğüm ipten parmağıma halka yaptım ve bütün ilmeklerin içinden bu ipi geçirdim arkadaşlar. Hem başında hem sonunda bir halka oldu. O halkayı sağdaki şişime taktım ve ipi çekiyorum. Şöyle toparladım bütün ilmeklerimi. Burada ilmek kaçırırsanız arkadaşlar ipi de çektiğiniz zaman toparlayamazsınız. Oraya söküp tekrar yapmanız lazım. Bütün ilmeklerin içinden geçirdiğinizden emin olun. Dediğim gibi son sırayı isterseniz tığla da yapabilirsiniz. Öyle daha kolay oluyor. Bütün ilmeklerimizi toparladık. 2 ilmeğimiz var burada. Kalan ilmeklerimizi haraşo olarak örüyoruz. Son ilmeğimi düz olarak ördüm ve döndüm. Örgünün arka yüzünde hep ters olarak örüyoruz. Şimdi burada baloncuğun 2 ilmeği var. Bu 2 ilmeği örmeyeceğiz arkadaşlar.
Orası zaten uzun bir baloncuk oldu. O yüzden hiç onları örmeyeceğiz. Onları daha sonra örgüye katacağız. Bakın şu belli zaten baloncuğun ilmekleri. Onları örmeden sağdaki şişime geçiriyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum onlara. Kalan ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar örgüye katmadan 6 sıra öreceğim. Zaten bunu da 6 sıra örmüştüm. 6 sıra ördükten sonra o baloncukları örgüye katacağım. Bakın baloncuğa geldim. Hiçbir işlem yapmıyorum. Hemen soldaki şişimden sağdaki şişime geçirdim ilmeklerimi. Örmeden geçirdim. Ve örmeye devam ediyorum. Şu anda birinci sırayı örüyorum. İsterseniz sayabilirsiniz. 6 sıra öreceğiz arkadaşlar. Sonra 7. sırayı örerken baloncukları şişe örgüye ekleyeceğiz. Tekrar baloncuğa geldim. Örmeden sağdaki şişime geçirdim onları. Şimdi burada bir sıra daha göstereyim size. Örgünün ön yüzünde ipi arkaya atmamız gerekiyor. Orada ip kalıntısı olmasın diye. Orayı da göstereyim. Şimdi burayı normal 5 ilmek haroşa, bir tane düz, 5 ilmek haroşa olarak örüyoruz. Şimdi buradan ilmeklerimizi yine geçireceğiz arkadaşlar ama ipimiz önde, ipimizi arkaya atalım. İpimizi arkaya atıp ilmekleri yine sol şişteki ilmekleri örmeden baloncuğun 2 ilmeğini sağ tarafa geçirdim. İpi arkaya attım yalnız. Şöyle ip arkada kalsın. Tekrar ipi öne alıp haroşa örmeye devam edin arkadaşlar. İpi arkaya atmayı unutmayın. Onu göstereyim. Önde yaparsınız nasıl olur. İpi arkaya atarsanız düzgün bir şekilde olur arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın ipi arkaya atmadan bu tarafa geçirirsen üzerinden böyle ip geçmiş olur. Bu da güzel bir görüntü olmaz. O yüzden bu baloncuğun ilmeklerini almadan önce ipinizi arkaya atın. Balonun ilmeklerin 2 ilmeğini alın ve ipi öne geçirin arkadaşlar. Şu anda 2. sırayı ördüm. Bu şekilde arkadaşlar 6 sıra öreceğim. 6 sıra ördükten sonra şu baloncuğun ilmeklerini normal örgüye ilave edeceğim. Orayı da göstereceğim. Şurayı 6 sıraya tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, baloncuklarımızı yaptık. Baloncuklarımızdan sonra 6 sıra ördük arkadaşlar. Şimdi şöyle ayrı zaten baloncuklarımız, bakın. Şimdi baloncukları örgüye birleştireceğiz artık. 7. sıradayım. Baloncuk yaptıktan sonraki 7. sıradayım. Örgünün arka yüzünde baloncuklarımızı örgüye ekleyelim. Örgünün arka yüzünde hepsini, ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyorduk arkadaşlar. Şimdi baloncuklarımıza geldik. Baloncuklarımızda 2 ilmek var arkadaşlar. O 2 ilmeği birlikte ters olarak örerek bir ilmek yapıyoruz. Çünkü bir ilmekten çoğaltmıştık. Baloncuklarımızın düzgün durması için hem baştaki ilmeği hem sondaki ilmeği almıştık. 2 ilmek olmuştu. Eğer 2 ilmeği de tek tek örerseniz ilmekleriniz artar arkadaşlar. O yüzden sayının aynı devam etmesi için bakın 2 tane ilmeğim var. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum ve örgüyle birleştirdim oradan. Devam ediyorum. Yine ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzündeyim. Bakın baloncuklara geldim. Zaten onlar belli ilmekler. 2 ilmeği şöyle ikisini birlikte ördüm. Bir ilmek haline getirdim. Şu anda yine 41 tane ilmeğim şişte toplanmış oldu. Bütün ilmeklerimi örüyorum. Şimdi döndük, örgünün ön yüzünde o baloncuk yaptığımız ilmeği düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Orada çizgiyi devam ettireceğiz. Burada zaten normal çizgimiz belli. Orayı devam ediyoruz. İsterseniz burada sayabilirsiniz. Aralarda 5'er tane haroşa ilmek vardı arkadaşlar. Şuradaki düzden sonra 5 ilmek haroşa örün. Buradaki baloncuğun ilmeği zaten. Onu düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Tekrar 5 ilmek haroşa. Bir tane düz. Yine aynı. 5 ilmek haroşa.
Ve bir düz olarak ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Şu baloncuğun ilmeğini düz olarak örüyorum arkadaşlar. Şöyle birinci baloncu tamamlamış olduk. İkinci baloncuğu 6 diş haraşodan sonra yapacağız arkadaşlar. 6 diş haraşo demek 12 sıra öreceğiz. Şimdi bazen sıra diyorum, bazen diş diyorum. Diş farklı, sıra farklı arkadaşlar. 6 diş haraşo örebilmek için 12 sıra örmemiz gerekiyor. İsterseniz şöyle diş olarak, mesela şunlar haraşon dişi. Bu bir diş olabilmesi için arkadaşlar 2 sıra örmek gerekiyor. İsterseniz diş olarak sayın, isterseniz sıra olarak sayın. Bu baloncuktan sonra arkadaşlar 6 diş haraşo veya 12 sıra sayın. O şekilde öreceğiz. Şimdi ilk vaktimiz 2, 4, 6, 8, 9 haraşo olmuş. 10 haraşo olduktan sonra şuraya bir tane ilik açacağım arkadaşlar. Şurası 9. Bir diş daha haraşo örüp 10. diş haraşoyu örünce bir tane de iliği beraberce açalım. Şimdi arkadaşlar şurada ön patta 10 diş haraşo ördüm. Örgünün arka yüzünde açacağım iliği. Haraşo örerken örgünün arka yüzünde ilik açarsanız daha güzel, daha düzgün duracaktır arkadaşlar. Şimdi bakın şuradan gelen bir tane düz direk var. Onu arkada ters olarak ördüm. Ve yanındaki ilmeği de ördüm arkadaşlar. Şu anda 4 tane ilmeğim var kenarda. Şişime bir defa doladım. Burada bir tane artma yaptım. Ve 2 ilmeği birlikte örüyorum arkadaşlar. Bir tane artma yaptım. Bir tane de eksiltme yaptım. İlmek sayım yine aynı. Hiç değişmedi. İsterseniz tekrar yapayım burayı. Kolay bir ilik bu. Bu sefer bunu yapacağım. Şişime bir kez doladım. Artma yaptım. Şu anda 4 tane. Kenarda 4 tane ilmeğim var. 4. ve 3. ilmeği ikisini birlikte örerek bir tane eksiltme yaptım. Yine ilmek sayılarım aynı. Hiç değişmedi. Kalan ilmeklerimi de haraşo ve son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Burada artma yaptığım için arkadaşlar orada delik oluştu. Orada kolay ilik arkadaşlar bu. Bu şekilde yapabilirsiniz iliğinizi. Şimdi örgün ön yüzünde haraşo ördüğümüzde daha da meydana çıkacaktır oradaki ilik. Haraşo örüyorum. Normal düzümde ördüm. Bakın şurada küçük bir iliğim oluştu. Zaten bebek eli olacağı için de küçük bir iliğe ihtiyacımız vardı. Bu sefer böyle kolay bir ilik tercih ettim arkadaşlar. Haraşo örgülerde örgünün arka yüzünde iliği açarsanız daha düzgün olacaktır. Şimdi bu şekilde örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şu birinci baloncuktan sonra 12 sıra veya diş olarak sayın, haraşo olarak sayın, 6 diş haraşo ördükten sonra ikinci baloncuğu yapacağım. İkinci baloncuğu yapmayı da göstereceğim ben sizlere. Evet arkadaşlar, birinci baloncuklarımızı yaptık. Birinci baloncuktan sonra 6 diş haraşo ördüm. Şimdi ikinci baloncuklarımı yapacağım. Şöyle, burası bu düz ilmekler ön pat için. Burayı saymıyoruz. 1, 3 ve 5. düz ilmeklere yapmıştık. Bu sefer ikinci ve 4. düz ilmeklere baloncuk yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi burası ön pata ait. Oraya hiç baloncuk yapmıyorum. Kenardan ön pattaki 5 ilmek haraşomu örüyorum. Burada bir tane düz. Yine 5 tane haraşo. Buraya geçiyoruz bu sefer. Buraya baloncuk yapmıyorum. Buradaki ikinci düz ilmeğe baloncuk yapacağım arkadaşlar. Şimdi ipimi arkaya attım. Aynı düz örer gibi bir tane düz ilmek ördüm. İlmeği şişten çıkartmıyorum. İpi öne aldım. Şişime bir kez doladım. 2 ilmek oldu. Bir tane daha düz ördüm. 3 ilmek oldu. Şişime doladım. 4 ilmek oldu. Bir tane daha düz ördüm. 5 ilmek oldu. Şişime bir ilmek doluyorum. 6 oldu. Ve son olarak bir ilmek daha ördüm. 7 ilmek oldu arkadaşlar. Burada bir ilmekten, bir düz ilmekten 7 tane düz ilmek arttırdık. Döndük örgünün arka tarafında ters olarak örmeye başlıyorum. Bu sadece 7 ilmeği örüyorum arkadaşlar. 6 sıra öreceğim bu 7 ilmeği. Bir sıra ördüm, döndüm. Örgünün ön yüzünde düz olarak örüyorum. İkinci sırayı örüyorum şu anda.
Döndüm tekrar. Bu 7 ilmeği 6 sıra öreceğiz arkadaşlar. Baloncuk yapacağız oraya. Şu an 4. sırayı ördüm. Tekrar döndüm. Beşinci sıra. Bu son sırayı isterseniz arkadaşlar şişle de örebilirsiniz. İsterseniz direkt tığ örün. Birini şişle öreyim. Birini de tığ öreyim. 2 baloncuk yapacağım burada. İkisini de göstereyim tekrar. Son olarak 6. kez ördüm bu 7 ilmeği. Ve bu 7 ilmeği şişten çıkartıyorum. Aynı şekilde ilmekleri tığa alıyorum. Tüm ilmekleri aldım arkadaşlar tığa. Hiç arada boşluk bırakmayın. Şöyle parmağınızın üzerine, sol işaret parmağının üzerine bir halka yapın. O halkayı tığa takın. Bütün ilmeklerin içinden o ipi geçiriyoruz. Hemen çekmiyoruz arkadaşlar ipi. İlmeklerin iki tarafında da birer tane halka var. O halkaları sağdaki şişe taktım ve ipi çektim. Toparladım arkadaşlar. Birinci baloncuğumu yaptım. Devam ediyorum örmeye. Beş haraşo, bir düz, tekrar 5 tane haraşomu örüyorum. Şöyle ikinci baloncuklar birincilerin ikisinin arasına oldu. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Tekrar bir tane daha baloncuk yapacağım. İpi arkaya attım. Düz ilmekten baloncuk yapıyorum. Bir tane düz ördüm. İpi öne aldım. Şişime bir doladım. 2 ilmek oldu şu anda şişte. Bir tane daha düz ördüm. Aynı ilmekten üretiyoruz arkadaşlar. 3 oldu. Şişime doladım. 4 oldu. Bir tane düz ördüm. 5 oldu. Şişime bir kez daha doladım. 6 ilmek oldu. Ve son olarak bir tane daha ördüm. 7 ilmek oldu. Ve ördüğüm ilmeği şişten çıkarttım. Bu 7 ilmeği arkadaşlar 6 sıra örüyorum. Döndüm. Burada sadece baloncuk yaparken bu 7 ilmeği örüyoruz. Başka hiçbir ilmek örmüyoruz. Döndüm. 3. sırasını örüyorum baloncuğun. Beş sıra ördüm. 6. sırayı öreceğim. Bu sırayı da tığ öreyim arkadaşlar. Aynı şekilde normal şişe örer gibi tığımı örüyorum. Bu 7 ilmeği tığa ördüm. Şöyle işaret parmağının üzerinde bir halka yapın. Tığa onu bir ilmek olarak takın ve bütün ilmeklerin içinden geçirin. Bakın şöyle. Sağda ve solda 2 tane halkamız oldu. Onları sağdaki şişe takıyorum ve ipi çekiyorum. İlmekleri sıkıştırdım. İkinci baloncuğumuzu da yaptık arkadaşlar. Şöyle başa varayım. Şişlerimi yere koyup örgüyü göstereceğim sizlere. Baloncuklar bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. İlkini birinci, üçüncü ve beşinci düz ilmeğe yaptık. İkinci baloncukları ikinci ve dördüncü düz ilmeğe yaptık. Bu şekilde yapıyoruz baloncuklarımızı. Bu baloncukları yaptıktan sonra 6 sıra
Bu baloncukları örgüye katmadan örüyoruz. Örgünün ön yüzüne ipi arkaya atarak ördüm hatta. Burada göstermiştim onu da. O şekilde 6 sıra örelim. 6 sıra ördükten sonra baloncuklarımızı da örgüye katalım. Bu baloncukların arasında arkadaşlar 6 diş haraşo var. Yani 12 sıra var. Şu baloncuğu ekledikten sonra şuraya kadar 6 diş haraşo 12 sıra örüyoruz arkadaşlar. 12 sıra ördükten sonra 3. baloncuğu yapacağız. Bu şekilde baloncuklarımızı yapalım. Koltuk kısmına kadar 6 tane baloncuğu, 6. baloncuğu yapınca koltuğu keseceğim arkadaşlar. Şimdi iliklerimizin arası da 14'er haraşo var arkadaşlar. 14 diş haraşo var. Şu şekilde birinci iliğimizi şuraya yaptık. 2 4 diş haraşo olmuş şu anda. 14 diş haraşo olunca ikinci iliğimi de koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar yeleğimizin önünü koltuk kısmına kadar örelim. 6. baloncuğu yapınca koltuğu keseceğim. Koltuğu da beraberce keselim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeleğimizi 6. baloncuğunu yaptım. Şimdi koltuğumuzu koyacağız arkadaşlar. Koltuk için kenardan 6 tane ilmek arttıracağım. Şöyle parmağınıza dolayarak halka yapın parmağınıza. 2 3 4 5 ve 6. Bu 6 ilmeği haraşo örerek, eksilterek aynı buradaki gibi koltuğu yapacağım arkadaşlar. Şimdi kenardan örmeye başlıyorum. Sadece bu 6 haraşoyu öreceğim. Başka ilmek örmeyeceğim ilk başta. Şimdi arttırdığım 6 ilmeğin 5 tanesini haraşo olarak ördüm. 6. ilmeğim bu. 6. ilmeğim ve bedenin ilk ilmeğini ikisini birlikte örüyorum. Bir tane eksiltme yaptım ve döndüm arkadaşlar. Örgünün ön yüzündeyim şu anda. Şuradaki birinci ilmeğimizi düz olarak öreceğim. Yani şuraya böyle bir çizgi çıkmasını sağlayacağım arkadaşlar. Bir tane düz ördüm. 5 ilmeği haraşo olarak örüyorum. Sadece bu arttırdığım 6 tane ilmeği örüyorum. Bedene geçmiyorum. Bir tane eksiltme yaptım ve döndüm. Tekrar bu 6 ilmeği öreceğim. 5 ilmeği haraşo örüyorum. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapacağız. 3 ilmek birden öreceğim. Yani 2 tane eksiltme yapacağım. Şuradaki haraşonun fazla uzun olmaması için. Bunu bir defa yapacağım. Başka yapmayacağım. Şimdi 6. ilmeği ve bedenden 2 ilmek birden alıyorum. Şu anda 3 ilmeği birden örüyorum. 2 tane eksiltme yapıyorum. 3 ilmeği birden ördüm ve eksiltmemi yaptım. Döndüm arkadaşlar geri. Buradaki ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Oraya bir çizgi çıkartıyorum. Şu ana kadar 3 tane eksiltme yaptım. Bu ikinci eksiltmeyi 3 ilmek birden örerek 2 tane eksiltme yaptım. Dediğim gibi şu kısmının uzun olmaması için, çıkıntı olmaması için öyle bir şey yaptım. Onu bir kereye mahsus yaptım. Bir daha öyle yapmayacağım. Tek tek eksilteceğim. 5 tane haraşomu ördüm. 6. ilmeğim ve bedenin ilk ilmeği. İkisini birlikte ördüm. Bir eksiltme daha yaptım ve döndüm. Yine aynı şekilde ilk ilmeği düz olarak örüyorum. 5 ilmeği haraşo olarak örüyorum. 4 tane eksiltme yaptım şu ana kadar. 8 tane eksilteceğiz ilk etapta. Sonra devam edeceğim eksiltmelerime. Tekrar 5 tane haraşo ördüm. 6. haraşo şişimi aldım ve bedenin ilk ilmeği. İkisini birlikte ördüm ve döndüm. Sadece 6 ilmeği örüyorum. Ve ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Orada bakın şöyle bir çizgi oluşturdum. Burada da çizgiler olduğu için orada da şöyle bir çizgi olsun. Yakada da aynı şeyi yaptım. Koltuk kesiminde de aynı şeyi yaptım arkadaşlar. Oraya da bir çizgi attım. Bir tane düz ilmek örerek. Orada da bir çizgi oluşmasını sağladım. Döndüm. Tekrar 5 tane haraşo örüyorum. 6. ilmeğim ve bedenin ilk ilmeğini sıra sıra eksiltiyoruz arkadaşlar. Bir tane ilmek eksilttim ve döndüm geriye. Yine ilk ilmeği düz olarak ördüm. 5 ilmeği haraşo olarak örüyorum.
Tekrar döndüm. Şu ana kadar 6 tane ilmek eksilttim. Buradaki eksiltmem 7. olacak arkadaşlar. 5 haroşa ördüm. 6. ilmeğim ve de bedenin ilk ilmeği. İkisini birlikte ördüm. Bir tane eksiltme daha yaptım. 7 ilmek eksildi şu ana kadar. Şimdi 8. ilmeği eksiltip bedenin kalan kısmını da öreceğim arkadaşlar. Şimdi 5 tane haroşa ördüm. 6. ilmeğim ve bedenin ilk ilmeği. İkisini birlikte ördüm. 8. eksiltme oldu. Şimdi bedeni de örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 4 ilmek daha eksilteceğim. Onları gelip giderken örerken eksilteceğim. Burada baloncuğumuzun 2 ilmeği var. Bunları örmeden geçiyoruz. Şuraya başa kadar ters örerek gideyim. Dönüşte tekrar eksiltmeyi göstereceğim sizlere. Arkadaşlar bir sıra ördüm, gittim ve geldim. Burada hiç eksiltme yapmıyorum. Yakayı sonra yapacağım. Koltuğa devam ediyorum. Şimdi buraya koltuk kısmına geldim. Örgünün ön yüzündeyim. Burada bir tane daha eksiltme yapacağım arkadaşlar. Şöyle düz olarak, düz örer gibi bir tane eksiltme daha yaptım. 9. eksiltmem oldu arkadaşlar. Şimdi dönüşte bir tane daha yapacağım. Orasını sık sık yaptım. Yuvarlak olması için arkadaşlar öyle bir şey yaptım. Yani örgünün ön yüzünü de eksilttim. O da bir defaya mahsus olarak oldu. Bir dahakiler hep örgünün arka yüzünde eksiltme olacak. Şimdi yine 5 ilmeğimi örüyorum. 6. ilmeğim, bakın düz gelen ilmek ve bedenin ilk ilmeği, ikisini birlikte ördüm. Ve devam ediyorum. Burada baloncuklarımın 2 ilmeği var. Onları örmeden şişe alıyorum. Şimdi tekrar başa kadar ters örüp tekrar örgünün ön yüzünde örüp geleceğim. Örgünün ön yüzünde bu sefer eksiltme yapmayacağım arkadaşlar. Bir defaya mahsus yaptık. Orasının yuvarlak olması için peş peşe 3 tane eksiltme yapmış olduk yani. Bir daha öyle bir şey yapmayacağım. Bir dahaki eksiltmelerimi örgünün arka yüzünde yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine örgünün arka yüzündeyim. 11. eksiltmemi yapacağım. Yine kenardan 5 ilmeği örüyorum. Haraşo olarak örüyorum 5 ilmeğimi. 5 ilmek ördüm. 6. ilmeğim ve bedenin ilk ilmeği arkadaşlar. İkisini birlikte örüp bir tane eksiltme daha yaptım. Bunlar da baloncuğun 2 ilmeği. Onları bir dahaki sırada örgüye katacağız. Bu sefer yine boş örmeden geçtim arkadaşlar onu. Bir dahaki sırada hem baloncukları örgüye katacağız hem de o ilmekleri eksilterek koltuğun 12 ilmek eksilmiş olmasını sağlayacağız. Bu şekilde koltuk kesimi de tamamlanmış olacak arkadaşlar. Şimdi yine koltuk kesimindeyim arkadaşlar. Son olarak örgünün arka tarafına bir ilmek daha keseceğim ve 12. eksiltmemi yapmış olacağım ve koltuk bitmiş olacak. Yine kenardan 5 ilmek haroşamı örüyorum. Beş ilmek haroşa ördüm. 6. ilmeğim ve burada arkadaşlar baloncuğun ilmekleri var. Orada 2 ilmek vardı zaten. 6. son ilmeği, baloncuğun 2 ilmeği, yani şu anda 3 ilmek birden örüyorum arkadaşlar. 3 ilmek birden ördüm. Hem koltuk kesimini tamamladım hem de baloncuğu örgüye eklemiş oldum arkadaşlar. Şimdi ters örerek gidiyorum. Başa vardığımda örgümü yere koyup koltuğu tekrar göstereceğim sizlere. Şuradaki baloncuğu da ekleyeyim. Baloncuğun 2 ilmeği vardı. Bu 2 ilmeği ikisini birlikte örerek bir ilmek haline getiriyorduk ve örgümüze ekliyorduk. O baloncuğu da ekledim arkadaşlar. Şu anda koltuk kesimini bitirmiş olduk. Örgünün arka yüzündeyim. Ters örerek başa kadar gidiyorum. Koltukta arkadaşlar 6 ilmek arttırdım. 12 ilmek kestim. Şöyle döndük. Bakın bu şekilde koltuğumuzu tamamlamış olduk. Önce ilk etapta sadece şu 6 ilmeği örerek 8 ilmek kestim. Sonra gelip giderken 4 ilmek daha kestim. İlk birincide şurada bir tane de örgünün ön yüzünde kestim arkadaşlar. Orasını şöyle derin bir orada yuvarlaklık olmasını sağlamak için, o yüzden örgünün ön yüzüne bir kereye mahsus kestim. Bir daha da kalan 3 ilmeğimi örgünün arka yüzünde kestim arkadaşlar.
Bu şekilde koltuğumuzu tamamladık. Şimdi örgüde göstereyim arkadaşlar. Şu anda tam buradayız. Şuradaki baloncukları yaptık ve ekledik. Yakadan önce bir baloncuk daha yapacağız arkadaşlar. Normalde iki baloncuğun arasını 6 diş haraşo yapıyordum. Burada yakının fazla gecikmemesi için 5 diş haraşo yaptım arkadaşlar. Şu baloncuğu şu anda ekledik. Bu baloncuktan buraya kadar 5 diş haraşo örelim. Birer tane baloncuklarımızı yapalım. Tam bu baloncuğu ekleyeceğim sırada yakayı kestim arkadaşlar. Şimdi buraya kadar 5 diş haraşo örüyoruz. Baloncuklarımızı yapıyoruz. Bu baloncukları yaptıktan sonra 6 sırada örüyoruz. Yakayı yine beraberce kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurada koltuğumuzu kesmiştik. Koltuğu kestikten sonra bu baloncuktan bu baloncuğa kadar 5 diş haraşo ördük. Sonra baloncuğumuzu yaptık. Bu son sırada da baloncuğu örgüye kattım, ekledim. Şimdi yakayı kesiyoruz arkadaşlar. Yakayı da aynı koltuk keser gibi keseceğim. Kenardan 6 ilmek arttırıyorum. Şöyle işaret parmağının üzerinize ipi atın. Bu şekilde atacağız hemen ilmekleri. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi attım. Bu 6 ilmeği haraşo olarak öreceğiz arkadaşlar. Şimdi 5 ilmeği haraşo olarak öreceğim. 6. ilmeği düz olarak öreceğim arkadaşlar. Bakın şurada bir çizgi var. Bu çizgiyi oluşturacağım yine. 5 tane haraşo ördüm. İpimi arkaya attım. Aynı düz örer gibi bir tane eksiltmemi yaptım. Ve hemen buradan geriye dönüyorum. Sadece bu 6 ilmeği öreceğim. Tekrar haraşo olarak örüyorum. Şimdi bir tane eksiltme yaptık. Burada 2 tane eksiltme yapacağım. Yani 3 ilmek birden öreceğim. Hatırlarsınız koltukta da öyle bir şey yapmıştık. Şu yaka kısmını şöyle çıkıntılı fazla uzun olmaması için orada bir ilmek fazladan eksilteceğim. Yani şöyle göstereyim. 5 tane haraşo ördüm. İpimi arkaya attım. Düz örer gibi. 1, 2 ve 3 ilmek birden örüyorum arkadaşlar. 3 ilmeği birden ördüm ve döndüm. Onu da bir defaya mahsus yaptık. Bir daha yapmayacağız öyle. Fazla uzun olmaması için arkadaşlar öyle bir şey yaptım. Büyük yeleklerde de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Büyük yeleklerde birkaç kez tekrarlıyorum. Çünkü yakayı daha fazla ilmek eksilttiğimiz için onu birkaç kez tekrarlıyorum. Bebek yeleklerinde bir kere yeterlidir arkadaşlar. Devam ediyorum. 5 ilmeği haraşo olarak ördüm. 6. ilmek ve bedenin ilk ilmeği, ikisini birlikte düz olarak ördüm arkadaşlar ve döndüm. Şimdi bir de arkadaşlar burada bir tane son iliğim vardı. Onu da öreceğim. 2 tane ilmek ördüm. Şişime bir tane doladım. Artma yaptım. Tam şuraya ilik yapıyorum arkadaşlar. Bir tane doladım. Artma yaptım. Şurada 4. ve 3. ilmeği ikisini birlikte örerek bir tane de eksiltme yaptım. Son iliğimi de yakaya yaptım arkadaşlar. Ve bu şekilde iliklerimi de tamamladım. Döndüm tekrar. 5 tane haraşo örüyorum. İpi arkaya attım. Düz örer gibi bir ilmek daha eksilttim. Tekrar döndüm. Haraşo olarak örüyorum ilmeklerimi. Sadece bu arttırdığım 6 ilmeği örüyorum. Yakada ilk önce 11 ilmek eksilteceğim. Sonra beraber örmeye başlayacağım. Daha da eksiltmeye devam edeceğim sonra. Bu şekilde arkadaşlar 11 ilmek eksiltelim. 5 tane haraşo ördüm. Tekrar ipimi arkaya attım. Düz olarak ördüm. Bir ilmek daha eksilttim ve döndüm. Devam ediyorum. 11 ilmek şuradaki baloncuğa kadar eksilteceğim arkadaşlar.
5 ilmeği haraşo olarak örüyorum. 6. ilmeği düz örerek eksiltiyorum. Orada bir çizgi oluşmasını sağlıyorum ve hemen geriye dönüyorum. Bakın yakamızda şu şekilde. İliğimizde burada bir tane iliğim var. Beş haraşo ve 6. düz ilmek. Şimdi tek tek eksiltiyorum arkadaşlar. Bir defa 2 ilmek birden eksilttim. Bakın orası da düz oldu, öyle çıkıntılı olmadı. Yine 5 ilmek haraşo. 6. ilmeği düz olarak ördüm. Bir eksiltme daha yaptım. Bu 10. eksiltmem oldu arkadaşlar. Bir tane daha eksilteceğim ve bedeni de örmeye başlayacağım. Son kez 5 haraşo örüyorum. Bir ilmek düz olarak eksilttim ve devam ediyorum arkadaşlar. Artık bedeni öreceğim. Şimdi burada normal 5 haraşom var. Bir de düz olarak örgümü örüyorum. Şu ana kadar 11 tane ilmek eksilttim yakadan. Yakadan toplam 18 ilmek eksilteceğim. Daha 7 ilmek daha keseceğiz arkadaşlar. Onları da gelip giderken keseceğiz. Bakın şurası. Orada bir yuvarlak oluşturacağız. Hem öreceğiz hem keseceğiz. Döndüm. Örgünün arka yüzünde hep ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Kenarda 7 ilmek kalana kadar öreceğim. Şimdi yine koltukta da yapmıştım. Yuvarlak olması için tam şurada. Örgünün hem arka yüzünde eksiltme yaptım hem ön yüzünde eksiltme yaptım. Bir tane yine burada da yapacağım onu. 2, 4, 6, 8. Bir tane daha ördüm. 7. ve 6. ilmekleri arkadaşlar ikisini birlikte örerek burada bir eksiltme daha yapacağım örgünün arka yüzünde. Normalde örgünün ön yüzünde eksiltiyorum bu tarafta. Ama burada bir defaya mahsus bir tane daha eksiltme yaptım. Oradaki yuvarlaklığı sağlamak için. Döndüm şimdi. Tekrar 5 tane haraşomu örüyorum. Eksiltmelerime devam edeceğim arkadaşlar. 5 tane haraşo ördüm. Şimdi 6. ve 7. ilmekleri ikisini birlikte ördüm. Bir eksiltme daha yaptım. Tam şuradaki düz ilmeğe kadar arkadaşlar. Yakada 3 tane örneği kapatmış olacağız. Yani şuradaki gibi. Şu anda tam buradaki eksiltmeleri yapıyorum. 3. örneği eksiltiyorum. Şuradaki düz ilmeğe kadar. Yani şuraya kadar eksiltmelerin devam edecek. Toplamda 18 tane ilmek eksiltmiş olacağım. Yine örgünün ön yüzündeyim. Yaka kısmındayım. Bir ilmek daha keseceğim arkadaşlar. Bu şekilde kalan ilmeklerimizi tek tek keseceğiz. 5 tane haraşo örüyorum. 6. ilmeği ve 7. ilmeği ikisini birlikte düz örerek kesiyorum arkadaşlar. Bakın orada bir çizgi oluşturdum. O çizginin devamı için düz örerek kesiyorum.
Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Toplamda 18 ilmek kesilene kadar, yani şu 3 tane örnek bitene kadar bu şekilde yakadan tek tek ilmeklerimizi keselim. Şurada yaka kısmında 23 ilmeğimiz kalacak arkadaşlar. Şuradan 18 ilmek dediğim gibi kesiyoruz ve 23 ilmeğimiz kalacak. Evet arkadaşlar, yaka kesimini tamamladım. Şöyle ne yaptığımızı tekrar anlatayım size. Şuradan yakadan 6 tane ilmek arttırdım. 5 ilmek haraşo ördüm. 6. ilmeği de düz olarak eksilterek buradan ilk önce 11 tane ilmek eksilttik arkadaşlar. Sonra dönüşte bir tane örgünün arka tarafından eksilttim. Bir tane de ön yüzünden eksilttim. Bu arka tarafından eksiltmeyi bir kereye mahsus yaptım. Şöyle bir yuvarlanma olsun orada diye. Bir dahaki eksiltmelerimi her zaman örgünün ön yüzünden tek tek yaptım arkadaşlar. Şuradan itibaren toplamda 18 tane ilmek kestik. 6 tane arttırdık. 18 tane de ilmek kestik arkadaşlar. Şurada omuz kısmında 23 ilmeğimiz kaldı. Şimdi burayı 23 ilmekle artık omuzu devam edeceğiz arkadaşlar. Şuradan koltuk kesiminden itibaren sayın 30 diş haraşo olacak. Buradan itibaren 30 diş haraşo olduktan sonra omuzu keseceğiz. Omuzu yine 3 kademede keseceğim arkadaşlar. Şimdi şurada da bir tane ben baloncuk yaptım. Buradaki baloncuktan 8 diş haraşo sonra yaptım. Şu anda 7 diş haraşom var. Bir sıra daha gidip geleceğim. Bir diş daha haraşo yapacağım. Şuraya da bir tane daha, yani şuradaki baloncuğu koyacağım. Bir baloncuk daha yapacağım. Ve şuradan koltuktan itibaren 30 diş haraşo öreceğim. Ve omuzu keseceğiz. Omuz kesmeyi de göstereceğim arkadaşlar ben size. 3 kademede keseceğiz yine omuzlarımızı. Evet arkadaşlar, yakamızı bu şekilde yapmıştık. 23 ilmeğimiz vardı. 23 ilmeği şuradan koltuktan itibaren 30 diş haraşo olarak ördük. Şimdi omuzu keseceğiz. Omuzu 3 kademede keseceğim. Şöyle 6 6 ve bu üçüncü 6. Şu 5 ilmeği de ensilik olarak öreceğim arkadaşlar. Şimdi buradan kenardan bitirmeye başlıyorum. İlk önce 6 ilmeği keseceğim. Bir, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeği kestim. Şimdi bu kalan ilmeklerime bir sıra daha örüyorum arkadaşlar. Kademeli olarak keseceğiz. 3 kademede keseceğim omuzu. Şimdi döndüm. Tekrar örüyorum. Yine aynı şekilde 5 ilmek haraşo, 1 ilmek düz olarak örüyorum örgünün ön yüzünde. Döndüm. Şimdi ikinci kademe olarak 6 ilmek daha keseceğim buradan. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek daha kestim. Şimdi 11 ilmeğim kaldı arkadaşlar burada. Bu 11 ilmeği bir sıra daha örüyorum. Döndüm. Şöyle hafif bir çıkıntılık oldu ama bu önemli değil arkadaşlar. Omuzları dikeceğimiz için o dikişte kaybolacak zaten. Tekrar döndüm. 6 ilmek daha keseceğim arkadaşlar. 3. kademe. Ve kenarda 5 ilmeğim kalacak. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeği kestim. 5 ilmek kaldı. Bu 5 ilmeği haraşo olarak enselik öreceğim arkadaşlar.
Şu yakamının devamını örüyoruz. Şöyle örgümü yere koyup tekrar göstereyim ben sizlere. Bu şekilde arkadaşlar omuzu 3 kademede kestim. İlk önce 6 ilmeği kestik. Ördük geldik. Tekrar 6 ilmek kestim. Bir daha 6 ilmek kestim. 3 defa da omuzu kestim. Şimdi burada 5 ilmeğim var arkadaşlar. Yaka şöyle duracak. Bu 5 ilmeği şuraya kadar haraşo olarak öreceğim. Bunun uzunluğu şu omuz genişliği kadar arkadaşlar. Şu omuz genişliği kadar şöyle ölçebilirsiniz. O kadar uzunlukta 5 ilmeğimizi haraşo olarak öreceğiz. Şu ördüğümüz kısmı arkanın ense bölümüne dikeceğiz arkadaşlar. İnşallah arkayı da örelim. Dikişini de göstereceğim ben size nasıl dikileceğini. Şu 5 ilmeği şu omuz genişliğinde haraşo olarak örelim ve bitirelim arkadaşlar.